Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evimize hoş geldiniz. Evet, evimize hoş geldiniz. Size uzun zamandır söz verdiğimiz gibi bir ev turu videosu çekmek istedik. Aslında sadece ev turu videosu çekmek değil de hani biraz burada gezerken buradaki alışkanlıklarımızdan, Almanya'ya gelmeyi düşünenler için özellikle ev nasıl tutulur, ev kiraları ortalama ne kadar vesaire bunlardan bahsedelim dedik. Evet, biraz daha genel bilgilerden ve size yaşamımızdan ufak bir kesit de göstermek istedik açıkçası. Nasıl bir evde yaşıyoruz, nerelerde çalışıyoruz, ne yapıyoruz, onları göstermek istedik. Herkese tekrar merhaba. Şimdi evin girişinden başlamadan önce biraz genel bilgi vereyim. Kiramız ne kadar, mesela evin büyüklüğü ne kadar gibi. Kiramız 1100 euro. 2,5 yıldır bu evde kalıyoruz ve 1100 euro dediğim kira aslında her şey dahil. Her şey dahil ne demek? Onu videonun biraz ilerisinde zaten daha detaylı anlatırız. Evin büyüklüğü 1+1, yani bir yatak odası var, bir de salon var. Bize yetiyor. Zaten bütçemizin yettiği de bu, yani istesek de daha büyük bir evde oturamazmışız. Evin büyüklüğü, yanlışsam Umut beni düzeltir ama 50-55 metrekare arası. Galiba yani öyle bir şey. Tamam. Evet. Kafasıyla onayladı. Evet. Tamam. Mimar olan o çünkü. Ben yani yanlışsam düzelt. Burası evin giriş kapısı. Buradan apartmanın içini gösterelim. Evet. Burada biz çatı katında oturuyoruz. Burası da binanın en üst katı. 3 katlı bir bina ve en üst katındayız. Evet, de söyleyelim. Evi gezdirmeye başlamadan önce Almanya'da giriş katları çatı katlarından pahalı. Biz bunu neredeyse birkaç ay önce öğrendik. Yani artık Almanya'da neredeyse 5. seneyi doldurmak üzereyken. Niye böyleymiş? Almanya'da böyle hırsızlık, soygunluk vesaire özellikle Münih'te olmadığı için giriş katlarında bir kere kesinlikle demirlik yok. Demirlik ne demek? Onu bilmiyorlar ve bahçeyi çok aktif kullandıkları için yaz-kış herkes giriş katta oturmak istiyor. Öyle olunca giriş katlar pahalı. Üste çıktıkça ucuzluyor. Yani Türkiye'dekinin tam tersi. Bu mesela bize bayağı absürt gelmişti. Ama gerçek bu yani. Neyse, daha fazla uzatmadan girişi yapalım. Burası ara. Buraya ne deniyor? Hol. Hol. Tamam. Burası holümüz. Burada ev sahibimizin babasından kalmış bağımsız bir kapı var. Zaten görüyorsunuz. Bu bayağı herhalde şu babasının adıymış. Bunu biz askılık olarak kullanıyoruz. Şöyle, biraz daha detaylarını Umut gösterirken şöyle, bu bağımsız kapının arkasına montlarımızı astık. Şuraya da ayakkabılarımızı koyduk. Evet, ayakkabılarımızın tamamı sığmıyor ama yapacak bir şey yok. Yani alanımız sadece bu. Hatta biz bu eve taşındığımızda ayakkabılık bile yoktu. Ev sahibinin sadece 2 tane ayakkabısı olduğu için ayakkabılık almaya gerek duymamış. Bunu duyduğumuzda da yani bayağı şaşırmıştık. Öyle. Şimdi devam edelim. Şimdi salona geldik. Salonda ilk girer girmez bu bölümümüz var. Burada ufak bir kitaplığımız var. Üzerinde küçük gittiğimiz ülkelerden topladığımız şeyler var. Mesela bu İzlanda, bu İskoçya, bu da Almanya'da balkaba. Gerçek o değil mi? Bu gerçek, evet. Ama bozulmadı 4-5 aydır. Evet, iki tane almıştık. Bir tanesi bozuldu ama bu bozulmadı. Genelde Almanlar da bunları zaten evlerine süs için alıyor ve dışını cilalayıp evlerinde kullanıyorlar ama biz cilalamadık ve bu arada bozulunca çok kötü kokuyormuş ama henüz bozulmadı. Şu an kokuyor. Bu da Kopenhag'da. Onun dışında seyahatlerimizden çektiğimiz fotoğraflar var burada. Çıktılarını almıştık ve bu duvar daha önceden de vardı. Bir duvar kağıdı ev sahibi yapmıştı. Burada büyük bir tablomuz var. Onun dışında burada küçük bir sehpamız var, eskitme. Onun üzerinde modem ve kumbaramız var. Bundan sonrasını bence Asya anlatabilir. Asya'nın sevdiği köşeye doğru gidebiliriz o zaman. Bu arada burası benim yaşama alanım. Hatta şöyle söyleyeyim, hayatımın %80'i bu L koltuğunun şu L köşesinde geçiyor. O yüzden burayı gerçekten de benim anlatmam lazımdı. Bu Ikea mıydı? Evet. Evet, Ikea'dan aldığımız
çekyat mı dedi yani koltuğumuz ama açılıyor. Şuradan şöyle çekince burası 2 kişilik yatak oluyor. Aynı zamanda tabii ki her ev gibi bütün ıvır zıvırımızı, ekstra misafir battaniyelerimizi vesaire bunun altına koyduk. Böylece bayağı bir yer kazanmış olduk. Şurada çok... Bu arada sözünü keseceğim. Bu evin %80'i, 85'i, 90'ı IKEA tabii ki. Her evde olduğu gibi aslında. Evet, her evde olduğu gibi. Şu da IKEA. Bu salon kısmı oldukça minimal. Açıkçası biraz da biz öyle kalsın istedik. Çünkü ikimiz de, Umut da ben de öyle çok fazla eşya bir ev sevmiyoruz. Genelde gelen sorular yani şöyle olacağını tahmin ediyorum çünkü alçak tavan çatı katı olduğu için her yer alçak. Kafanı vurmuyor musun? Vuruyorum tabii ki. Kafam şiş her gün. Sık sık. Yani aynen şu koltuktan kalkarken günde milyon kere vuruyorum. Ancak böyle bir çatı penceremiz var. Ve bunu istediğimiz kadar açabiliyoruz yukarı kadar. Bir balkon keyfi gibi olmuyor ama şöyle koltuğun üzerine çıkıp göstermeye şöyle dışarı izleyebiliyoruz. Şimdi evin bir başka köşesine geldik. Burada yine cam açılıyor. Şöyle açtım camları. Manzara çatı penceresiyle aynı gibi. Hatta şurada biraz orman manzarası var sağa doğru. Ev çok minimal olduğu için bir sürü şeyi böyle bambudan ya da kamıştan artık neyse yapılmış sandıklara koymaya çalıştık. Mesela şurada bu şirkete bir müşteriden hediye gelmişti. Onu oradan aldım. Bunun içine ilaçlarımızı koyduk. Zaten çok da fazla ilaç kullanmıyoruz. 2-3 yılda bu kadar kullanmıştık sadece ilaç. Bir de tabii ki diş macunumuz var. Onun dışında bu sandıkta belki çok dağınık olabilir, birazcık dikkatli açacağım. Bakıyorum. Yok. Burada da yine ıvır zıvırlarımız var. İşte risk oyunumuz. Bir gelen olduğu zaman mutlaka risk oynamaya çalışıyoruz. Laptop kılıfımız. Bunun içinde yine not aldığımız ıvır zıvırlar. Şurada tenis raketlerimiz. Yani açıkçası evde başka yere koyamadığımız her şeyi bunun içine koymuşuz. Öyle söyleyelim. Burası yemek masamız. 2 kişilik. 4 kişi geldiği zaman da şunları çekiyoruz. 4 kişiye de yetiyor. Ama biz zaten yılın 365 günün yaklaşık 360 günü yalnızız bu evde. O yüzden bize hayli yetiyor. Şimdi Almanya'daki kiralardan biraz bahsetmek istiyoruz. 2 çeşit kiralanabiliyor. Dediğimiz gibi biri soğuk dediğimiz, sadece evin kendisini kiralıyorsunuz ve geri kalan her şeyi kendi cebinizden ödüyorsunuz. Aynı Türkiye'deki gibi aslında. Gidip üyeliğinizi, doğalgaz üyeliği, elektrik üyeliği, bunların hepsini yapıyorsunuz. Onun dışında Warmiete dedikleri, sıcak kira dedikleri de şöyle, bütün her şey içinde. İnternetinden tutun suyuna kadar, elektrik, doğalgaz, her şey buna dahil ve biz de şu an onu ödüyoruz. Evet. Kiramız her şey dahil 1100 euro. Bu evin kirası. Her şey dahil ne demek? Sınırsız kullanım değil aslında. Sınırsız demek istemiyoruz. Ama siz 1100 euroyu ev sahibine veriyorsunuz. O 1100 eurodan ev sahibi sizin doğalgazınızı, elektriğinizi ve suyunu kendi ödüyor. Ama size bir limit koymuyor. Şu kadar kullanabilirsiniz veya şu kadar kullanamazsınız diye. O yüzden de zaten sıcak kiralı çoğu evlerde doğalgaz 7/24 açık. Yani bizimkine de çoğu zaman öyle çünkü biz ödemiyoruz. Ama Almanya'da zaten Türkiye'deki gibi aylık ödenmiyor bildiğim kadarıyla. Abonelik sistemi var. Evet, Almanya'da şöyle bir sistem var. O da çok ilginç. Aynı Türkiye'deki internet gibi düşünebilirsiniz doğalgazı da. Kotalı veya kotasız diye. Veya belli bir limitiniz var. Mesela yılda 1000 euroluk bir limitiniz var ve bunu isterseniz bir günde harcayabilirsiniz. İsterseniz bir yıl boyunca kısa kullanabilirsiniz. Bizde var mı? Yani şöyle, bizde tabii ki varsa da ev sahibi bunun iletişimini yani bize herhangi bir şey söylemedi. Sadece evi ilk kiraladığımızda doğalgazı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama evi ısıtmak için fırını kullanmayacağınızı düşünüyorum falan gibi bir espri yapmıştı, hatırlıyor musun? Bu yani? Alman esprisi oluyor genelde. Yani o kadar çıkarmayın dedi yani. Evet.
Ama zaten ev minicik olduğu için azıcık yakınca da ısınıyor. Evet. Evet, bir de Almanya'ya, daha doğrusu Münih'e gelip ev kiralamak isteyenler için 1100 euro nasıl bir kira? Belki ondan bahsedebiliriz. Aslında 1100 euro oldukça ucuz bir kira. Eğer merkezde yaşamak istiyorsanız, bizim evimiz merkezde değil. Merkeze S-Bahn'la 6 durak, yani S-Bahn'a yaklaşık 15 dakika. O yüzden 1100 euro. Ama biz bu büyüklükte bir evi Münih'in merkezinde kiralamak isteseydik herhalde 2000 euro civarı mı olurdu kirası? Evet, en az. En az 2000 euro olurdu. Biz merkezden biraz uzaklaşarak bayağı bir kar ettik. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Almanya'da enflasyon olmadığı için neredeyse eve hangi kirayla giriyorsanız bundan 20 yıl sonra da aynı kirayla hemen hemen çıkıyorsunuz. Evet, zaten çoğu zaman geriye enflasyon olduğu için herhalde zam yapmaları yasak. Evet, şu ana kadar hiç zam yapılmadı bize. Evet, sanırım da yapılmayacak. Böyle devam ediyoruz. Hatta araya da sıkıştıralım. Bu sene geriye enflasyon olduğu için Almanya'da yol masraflarını, daha doğrusu bilet fiyatları ucuzladı. Evet, tren fiyatları. Pahalanmak yerine. Garip. Neyse, darısı Türkiye'nin başına artık %300 zamlara. Neyse, biz devam edelim. Bunu konuşmuyoruz. Şimdi burası mutfağımız, zaten fazla ilerlemedik. Bir adım sonrası mutfaktı. Gördüğünüz üzere açık mutfak. Tabii ki yemek yapınca birazcık evin kalanına da koku gidiyor. Ama minik ev, ona yapabileceğimiz bir şey yok. Burada, şunu şöyle açayım, ayakla açılıyor burası. Temizlik malzemelerimiz var. Poşetler var. Poşet artık Türkiye'de de buradaki gibi parayla, zaten onu biliyorsunuz. Ev sahibi gerçekten evi yaparken çok uğraşmış ve her deliği değerlendirmiş. Biz ilk eve taşındığımızda daha doğrusu bizim ve özellikle Umut'un bu aşırı hoşuna gitmişti. Burada bulaşık makinesi var. Şimdi şuraya açayım, burada ne varmış? Evet, patates harici geçen hafta annelerimiz buradaydı. 2 hafta bizimle onların getirdiği kuru fasulye falan var. Türkiye'den getirmişler. Klasik, zaten bu olmazsa olmaz. Sanırım bunu hangimiz annesi yaptı bilmiyorum. Yoğurt kabına konmuş pirinç. Bu Almanya'da da olsanız değişmeyen bir gerçek. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Yani siz Münih'e de gelseniz o yoğurt kabının içine o pirinç giriyor. Yapacak bir şey yok. Kalanlar birazcık sıkıcı şeyler. Onları göstermedim. Burası bizim kahve alanımız. Bu latte makinesi, espresso makinesi daha doğrusu, Umut'un bana son doğum günümde aldığı hediyeydi. Amazon'dan almış, onu da söyleyeyim. Burada çeşitli kahvelerimiz var. Çünkü burada kahve içmeyi çok seviyoruz. Çay hiç içmiyoruz değil mi? Yok, hiç kullanmıyoruz. Çay, evde çay zaten demlik falan yok gösterebileceğimiz. Çay herhalde Türkiye'ye içiyoruz. Burada hiç içmedik. Ama kahve, filtre kahve için, normal espresso için burada farklı kahvelerimiz var. Şimdi burayı açtım. Burada çok az sayıda olan tencerelerimizi görüyorsunuz. Bir tencere, 2 tavamız var. Zaten bize yetiyor. Biz 2 kişiyiz. Onun dışında bizim olmazsa olmazımız ikimizin de termosları. Çünkü hem plastik kullanımını azaltmak istiyoruz. O yüzden nereye gidersek gidelim, mesela yürüyüşe gittiğimiz zaman veya arabayla yolculuğa çıktığımız zaman mutlaka termoslar yanımızda oluyor. Bu arada insanlar burada Starbucks'tan kahve alırken bile termoslarını uzatıyorlar. Kahveyi herkes dışarıdan alsa bile genelde termosuna dolduruyor. Biz de bu alışkanlığı burada edindik. Açıkçası epey sevdiğimiz bir alışkanlık. Bir tane de cezvemiz varmış. Bu cezveyi tabii ki de Türkiye'den getirdik. Arada Türk kahvesi yapıyoruz. Türkiye'ye gittiğimiz zaman, İstanbul'a mesela, Mehmet Efendi'den Türk kahvesi getiriyoruz. Aslında burada Türk marketlerde de var ama belki ayda bir kere falan yapsak da yine de cezve olduğu için kendimizi daha iyi hissediyoruz diyebilirim. Mutfak bu kadardı ama şimdi video için özel Umut'u sahneye bekliyoruz. Bize tatlı yapacak. O zaman Yolda Vlog mutfağına hoş geldiniz. I love you. I give you everything you want me to. Think about it. If I could, I'd burn down the moon and give that to. Ne yaptın bize? Havuç topları yaptım.
Nasıl yaptın? Şöyle, evde çok kolayca hazırlanabilir bir tarif bu. Havuçları rendeliyorsunuz, yağda kızartıyorsunuz, suyunu salıyor. O arada pötibör bisküvileri kırıyorsunuz ve içine koyup elinizle yoğuruyorsunuz. Daha sonra içine biraz fındık ve tarçın atıp yoğurmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra hamur haline geliyor ve top şeklinde servis ediyorsunuz. Üzerine de biraz... Bir tane alabiliyor muyuz? Tabii ki alabiliyorsun. Bir de en büyüğünü aldı. Mutfağımızda tatlımızı yaptığımıza göre evi gezdirmeye devam. Şimdi yatak odamıza geldik. İlk girer girmez yine çok büyük bir yatak odamız yok ve yine alçak tavan. Ama yine salondaki gibi burada kocaman bir penceremiz var. Bunu da yukarı kadar açabiliyoruz. Neredeyse bir balkon gibi oluyor. Onun dışında burada yatağımız var, yine Ikea'dan aldığımız ve bunun altı var. Altı olduğu için bazı şeyleri kutuya koyup altına tıkıştırabiliyoruz, gözümüzün görmesini istemediğimiz şeyleri. Onun dışında kapı uçlarımızda yine Ikea'dan aldığımız, rengini çok beğendiğimiz komodinlerimiz var. Burada dolabımız var. Küçük dolabımız aslında, o yüzden kıyafet sayımız da çok az. Bunları açmayacağım çünkü niye? İçeride neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü işten geldiğimizde yorgun oluyoruz ve direkt içine tıkıştırıyoruz. Bir sonraki gün kırışık kırışık tişörtlerimizi, gömleklerimizi giyip gidiyoruz. O yüzden her zaman değil de. Her zaman değil, çoğu zaman. Aslında düzenli insanlarız ama yani yorgun oluyor bazen veya insan üşeniyor. O yüzden bunları açmıyorum. Burası benim, burası Asya'nın. Asya'ya burası yetmediği için ona sonradan bu dolabı almıştık. Ancak mimar olduğum için Asya bana çok güvendi ve hani bu dolabın buraya uyacağını düşünmüştü. Ben de göz kararı aldım ancak geldiğinde çok büyük olduğunu fark ettik ve uymadı ama işimizi görüyor en azından. Burada şöyle bir köşemiz var. Bu bizim çamaşırlığımız, işte süpürgemiz, ütü masamız. Bazen kıyafetlerimizi burada kurutmamız gerekiyor. Şimdi bu köşeden bahsederken, yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Bu evde fark ettiyseniz bir çamaşır makinesi yok. Banyoya girdiğimizde de göreceksiniz olmadığını. Çünkü bütün binanın toplam 6 dairenin kullandığı büyük bir çamaşır makinesi var. Bayağı büyük, 20 kiloluk bir çamaşır makinesi ve haftalık bütün kıyafetlerimizi ona atıp yıkayabiliyoruz. 2 euro ile çalışıyor. Her seferinde 2 euro veriyoruz ve kendi deterjanımızı kendimiz götürüyoruz. Aynı nasıl dışarıda çamaşır yıkanıyorsa biz de aşağı inip aşağıda yıkıyoruz. Bazı evlerin çamaşır makineleri var, o yüzden çok insan kullanmıyor ama biz onu kullanıyoruz. Onun dışında bu bizim her yerde kullandığımız şapkamız ve bizim çalışma masamız. Çok küçük, ufak, boyum anca yetiyor. Kafam hatta duvara değiyor neredeyse. Ancak videolarımızı, fotoğraflarımızı burada bu köşede editliyoruz. Onun dışında burada güzel küçük ahşap bir yatağımız var. Onun dışında küçük odamız, yatak odamız bu kadar. O zaman banyoya doğru gidebiliriz. Burası da evin banyosu. Bu arada evin en sevdiğimiz yeri evin banyosu olabilir. Çünkü niye bilmiyoruz. Yani bize çok ferah geliyor. O yüzden de evin banyosunu açıkçası çok seviyoruz. Burası duşakabin. Geniş, oldukça, gayet. Zaten çok fazla banyo malzememiz de yok. Şampuanlarımız, duş jelimiz, saç kremimiz, o kadar. Böyle arada minik bitkilerimiz var. Kendi arada fazlalık eşyalarımızı buraya koyduk. Şurada kapının arkasına da havlularımızı astık. Tamamdır, yani gerçekten de çok fazla bir şeyimiz yok zaten banyonun içinde. Gördüğünüz üzere çekmeceli hiçbir şey yok. Her şey ortada. Zaten çekmece koyacak alan da yoktu. Onu kapamak için bir de yine Ikea'dan, hatta bu çok ucuzdu, sanırım 12 euro gibi bir şeydi. 12 euro gibi bir şeye şöyle ayaklı
Ne aldık? Ayaklı neydi bunun adı? Ayaklı raf gibi bir şey aldık. Yani söyleyeceğimiz gibi yine minimal evin minimal banyosu. Bitmedi. Şimdi size yolda bir bloğun gerçek yüzünü göstermek için aşağıya depoya iniyoruz. Bir de orada çöpleri attığımız yer var. Onu da ayrıca göstereceğiz. Ayakkabılarımı giyeyim. Hello. Service. Şimdi Bodrum kata geldik. Burada diğer kiracıların da kömürlükleri var. Şimdi bizimkine geliyoruz. Şimdi size yolda bir vlog gerçeğiyle yüzleşmeniz için bu kapıyı açıyorum. Kesinlikle bizi yadırgamayın. Lütfen, biz de sizden biriyiz. Sadece buraya toplamaya üşenen bir çiftiz. Ay çok fena, görmek bile istemiyorum. Of, yerde çorap bile var. Bu ne? İnanılmaz. Sakladım. Sakladım. Hazır mıyız? Açmasak olur mu? Aç. Ev sahibimiz görmez umarım. Buyurun. Burada Maalesef. valizler, ayakkabılarımız, kutularımız, kıyafetlerimiz burada. Yakında kutu alacağız. Bu taşınma kutularından içine koyacağız hepsinin. Lütfen. Bunu sonradan bir göstermek istiyorum. Kamp malzemelerimiz falan da Evet, var. kamp Kendimiz öyle malzemelerimiz, anlatalım. bisiklet tekerleklerimiz, batonlarımız, ayakkabılarımız, valizlerimiz, kullanmadığımız her şeyi buraya istifliyoruz gördüğünüz gibi. Daha doğrusu atıyoruz içine. Çık buradan çık. O yüzden Bana fenalık bence geldi. burası yeterli. O yüzden şimdi burayı kapatalım. Yağmur'un da burayı görmesini istemiyoruz. Belediyeyi aramasınlar sonra. Çöp ev diye. Şimdi kıyafetlerimizi yıkadığımız çamaşırlık bölümü var burada. Burada büyük bir bölüm var. Burası tamamen çamaşırlık. Ve burada büyük çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz var. Bunların hepsinin burada otomatları var. Buraya 2 euro çamaşır makinesi için ve buraya da 3 tane 50 cent atıp kurutma makinesi için kullanabiliyoruz. Burada talimatları var. Burada gördüğünüz gibi diğer burayı kullananların sepetleri, daha doğrusu askılıkları var kurutmak için. Burada kurumuyor çamaşırlar çünkü hava almıyor, nemli bir yer. O yüzden biz genelde evde kurutuyoruz ya da kurutma makinesini kullanıyoruz. Ama bazı Almanlar inatla yukarıda evde yıkıyor. Sonra gelip burada komşu geldi. Evet. Hello. İşte burası böyle. Kadın geldi, kaçalım. Bu kadın birazcık agresif. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu ortak çamaşır makinesi kullanımı Almanya'da çok yaygın. Gelir seviyesiyle alakalı bir şey değil aslında. Bunu özellikle yapıyorlar. Çünkü Almanya'da, özellikle Münih'te, Bavyera'da evler çok küçük ve gelir durumunuz çok iyi bile olsa evde yer yok. O yüzden de herkes ortak çamaşır makinesi kullanmayı tercih ediyor. Ve bu arada çok saygılılar. 1,5 saat sonra bitiyorsa adam 90. dakikada orada hazır bir şekilde bekliyor ve bittiği anda çamaşırlarını alıyor. O yüzden hiçbir sorun yaşamıyoruz ortak kullanırken. Yani yapmıyoruz da, huylanmıyoruz da. Alıştık. Ne yapalım? Burası da böyle. Şimdi son olarak dışarıyı göstereceğiz. Çıkıyorum apartmandan. Burası apartmanın dışı. Burada bisikletlerimiz var. Şu 2 bisiklet bizim. Hatta benimki çalınmıştı ve sonra geri geldi. Onun hikayesini bir ara ayrıca anlatacağız. Şurada da çöpler var. Şimdi çöp bölümüne geldik. Burası anahtarla açılıyor. Yani dışarıdan bir insanın girmesi mümkün değil. Sadece kendi anahtarlarımızla açılıyor. Biz de evde çöplerimizi ayrıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kağıt çöpü ve burada çok güzel bir detay var. Kağıt çöpleri genelde mektuplar olabiliyor, özel eşyalarımız olabiliyor. Mesela size gelmiş bir banka dökümü olabiliyor. O yüzden kimsenin bu bilgilere erişmemesi gerekiyor normalde. Bu yüzden
Bu çöp kilitli bir çöp aslında. Sadece şöyle bir girişi var kağıtları atabileceğiniz. Onun dışında bu çöpü buradan kimse açamıyor. Sadece çöpleri almaya gelenler bu kilidi açıyor ve çöpleri götürüyor. İşte Almanya'daki küçük çatı katı evimiz bu kadardı. Bu kadar. Yani söylediğimiz gibi umarım siz de beğenmişsinizdir. Çünkü uzun zamandır çekmek istediğimiz bir videoydu. Eğer bu video ile ilgili sorularınız olursa veya çekmemizi istediğiniz başka videolar olursa Aşağıya yorum olarak bırakırsanız biz de daha sonraki videolarımızda bu konulara değinmeye çalışırız. Onun dışında eğer videolarımızı beğeniyorsanız, kanalımıza abone olursanız, daha yeniyiz. Çok seviniriz. Onun dışında bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. evet, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yolda bir vlog herkese. Hoşça kalın. Hoşça kal der.